Merhabalar, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde sizlerden gelen bir arabayı restore edeceğiz. Ankara'dan Altar Bey kendi mor Volvo'sunu restore etmemiz için bize göndermiş. Bugün onu restore edeceğiz. Bakalım nasılmış arabamız. Sizler de arabalarınızı restore ettirmek isterseniz özgür@işarettv.com adresine restore ettirmek istediğiniz aracınızın fotoğraflarıyla birlikte bir mail atabilirsiniz. Belki sizin arabanızı da restore ederiz. Evet, arabamız çok şirin, güzel bir Volkswagen. Boyası oldukça yıpranmış durumda. Alt tarafında pek bir şey yok. Lastiklerini de yeniden boyamamıza gerek yok gibi gözüküyor. Evet, sadece boyası yıpranmış aslında. Biraz hor kullanılmış diyelim. Onun dışında aracımız gayet iyi durumda. Altar Bey'in ricası aynı renk boya istiyor. Mor renge boyamamızı istiyor. Yani arabamızın aslında biz boyasını kaldıracağız. Mor renge boyayacağız. Sonra belki iç kısımlarında biraz boyamalar yaparız, renk değişikliği yaparız. Onun dışında arabamız gayet iyi durumda ve restore edilmeyi bekliyor. Altar Bey'in arabasını artık sökmeye başlayabiliriz. Arabamızın sökümünü yine görmüş olduğunuz perçinleri 2 mm ve 2,5 mm'lik matkap uçlarıyla hafifçe delerek çıkaracağız. Başlayalım. Zorlamayacağız. Hemen 2,5 milimetrelik ucumuza geçeceğiz. Biraz da onunla yıpratıp ondan sonra açacağız. Açma denemesinde bulunuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde açıldı. Camımızı da çıkaralım. Evet. Aracımızın sökümünü gerçekleştirdik. Şimdi tekrar kapatırken kullanacağımız vida yerini açacağız. Daha sonra da boya söküm işlemi yapacağız. Vidamız için delik açmaya başlayabiliriz. Perçini söktüğümüz yere önce küçük bir delik açacağız. Sonra da vidanın girebileceği dişlerin yerini hazırlayacağız. Bunun için öncelikle matkabıma bir matkap ucu takacağım. Evet. Gördüğünüz gibi buna vida yerini sanırım açamayacağız. Bu yüzden tamamen işlemlerimiz bittiğinde, yani arabamızın boyası, toparlanma vaktine geldiği zaman bunu epoksi ile yapıştırma işlemi uygulayacağız. Maalesef vida uygulayamayacağız burada. Aşırı küçük olduğu için 1.6'lık ucum bile maalesef burayı delemedi, parçaladı. Bu yüzden bunu epoksi ile kapatacağız. Artık boyasını sökme işlemine başlayabiliriz. Bunun için boya söküm jelinden faydalanacağız. Tabii öncelikle eldivenlerimi giyeceğim. Bu boya söküm işlemini çok iyi havalandırılan bir ortamda yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de koruyucu gözlüğünüzü takmayı unutmayın.
Evet, boyamız kabardı iyice. Artık biraz fırça darbeleriyle boyadan kurtulma zamanı geldi. İki dakikada tersini bekleyelim. Boya söküm işlemimiz de tamamlandı. Şimdi uygun bir yerde bunu bulaşık deterjanıyla güzelce yıkayacağız. Daha sonra da astar boya için parlatma işlemi yapacağız. Metal parlatıcı jel kullanacağız. Arabamızın parlatma işlemi tamamlandığına göre artık astar boyamıza geçebiliriz. Bunun için öncelikle bir plastik bardaktan yararlanacağız. Boyamı inceltiyorum. Şimdi aracımı selülozik tinerle toz, kir, yağ kalmaması için bir sileceğim. Artık boyama işlemine geçebiliriz. Astar boyamız kurudu. Artık normal boyamızı, yani baz boyamızı atabiliriz. Bunun için yine plastik bardaklarımızdan yararlanacağız. Hemen kendimize bir boya kabı yapalım. Altar Bey arabasının renginin değişmesini istememişti. Onun için biz de mor boya kullanacağız. Boyamı iyice bir karıştırıyorum. Bu su bazlı bir boya. Onun için ben alkolle incelteceğim. Evet, boyamız hazır. Şimdi boya işlemine geçeceğiz. Boya işlemine geçmeden önce eldiven, maske ve gözlüğümüzü takmayı unutmuyoruz. Boyamız kurudu. Artık vernik işlemine geçebiliriz. Bunun için yine kendime bir küçük boya karıştırma kabı hazırlayacağım. Şırınga ile 4 ölçek vernik, 2 ölçek sertleştirici ekleyeceğim. Biraz da selülozik tiner ekleyeceğim.
koltuklarımıza astar boya atacağız. Daha sonra da koltukları sarıya boyayacağız. Direksiyonumuza detay boyama yapacağız. Belki biraz daha vites koluydu, bazı yerlerin detay boyalarını yaparız. Şimdilik astar boyasını atacağız. Öncelikle astar boyamızı hazırlıyoruz. Kaportamızın verniğini atalı bir gün oldu. Artık kurudu. İç aksamımızın boyasını atalı da bir gün oldu. Artık bunun boyamasına başlayabiliriz. Bunu da sarı renk boyayacağız. Bunu sarı renk boyadıktan sonra kaportamızın detay boyalarını, belki o arada kurursa bunun da direksiyonunu falan siyaha boyayacağız. Yine bir boya hazırlığı yapacağız. Önce biraz çalkalıyorum boyamı. Sonra kürdanla biraz karıştıracağım. Boyam biraz az kalmış. Hatta boyamı direkt bunun içinde yapabilirim. Boyam su bazlı bir boya. Onun için alkolle inceltiyorum. Evet, artık detay boyalarımızı yapabiliriz. Öncelikle kasamdan başlayacağım. Bazı bölgelerde gümüş gri kullanacağım. Bazı havalandırma bölgelerinde de siyah boya ile boyayacağım. Ayrıca stoplarda, sinyallerde turuncu ve kırmızı kullanacağım. Gri boyamı önce bir karıştırıyorum. Biraz tahtanın üzerine alıyorum. İncelteceğim. Burada çok küçük detayları boyayacağım için fırça yerine kürdandan faydalanacağım. Bazı taşmalar olursa dikkate almayın. Bu detay boyaları vernikten sonra yapmamızın en büyük nedeni verniğin koruyucu özelliği. Vernikten dolayı bu taşmaları boya kuruduktan sonra daha rahat temizleyebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi ben de gayet rahat bir şekilde boyamamı yapıyorum. Şurada ön tarafta bir Volkswagen logosu var. Onu da boyayalım. Daha sonra metalik grilerin kuruması için arabamı kenara koyacağım. Bu arada iç bölümdeki direksiyon ve vites kolu ile ilgili bölümleri boyayacağım. Metalik gri boyamak istediğim yerleri boyadım. Boya biraz kuruduktan sonra bunların düzenlemesini ve taşan bölgelerini tekrar temizleyeceğim. Şimdi iç bölümle ilgili siyah bölümleri boyarken şurada görmüş olduğunuz havalandırmaları da siyaha boyayacağım. Daha sonra da görmüş olduğunuz sinyallerde ve arka stoplarda kırmızı ve turuncuları boyayacağım. Şimdi siyah boyamı alıyorum. Ve yine su bazlı boya kullandığım için bir damla kolonya ile inceltiyorum. Evet, direksiyonumuz hazır. Şimdi yine kürdan yardımıyla şurada görmüş olduğunuz küçük
vites kolumuzu siyaha boyamak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz ön ve arka bölümleri griye boyamak istiyorum. Bu boyam diğer boyalara göre daha sıvı bir boya olduğu için inceltmeye gerek görmüyorum. Direkt kendi kabından kullanacağım. Kurumasını beklerken arabamızın havalandırmasını da yapmayı planladığımız siyah bölgeleri boyayacağım. Plaka bölümünde de bir siyah çalışmak istiyorum. Şimdi boyaların kurumasını bekleyip temizliğini yapacağım. Evet, boyalarımız kurudu. Şimdi bu daha önce bahsettiğimiz taşmaları kibarca temizleyebiliriz. Dediğim gibi altında vernik olduğu için, parlak vernik olduğu için temizlemek kolay olacaktır. Ama yine de kürdanla ve çok bastırmadan temizlemeye özen gösterin. Ne olur ne olmaz. Mesela şuradan başlıyorum. Şurada biraz var sanki. Şimdi stoplarımızı ve sinyallerimizi boyayalım. İnce bir fırça ile. Önce arka stoplarımı. Sinyal boyamam tamam. Şimdi arkaya bir tek kırmızıyla stopları boyayacağım. Hemen bir miktar kırmızı boyayı ince fırçamla detay boyalarımız tamam. Şimdi detay boyalarımızın kurumasını bekleyeceğiz. Detay boyalarımız kuruduktan sonra bir kat daha parlak vernik atacağız. Parlak verniğin kurumasını bekledikten sonra da artık arabamızı toplayabiliriz. Bir gün aradan sonra tekrar merhaba. Aracımızın verniği kurudu. Gayet de güzel oldu. Detay boyalarımız da gayet güzel gözüküyor. Ben bu arada aynı zamanda iç parçamızın mat verniğini de attım. O da kurudu. Artık sadece şeffaf parçamızın temizliği ve aracımızı toplamak kaldı. Şeffaf parçamızı normalde parlatırdım ama bu parça o kadar iyi durumda ki parlatmaya gerek görmüyorum. Sadece alkolle temizleyip, alkol ve kağıt havluyla temizleyip aracımızı toplayacağım. Ve bu aracıma bir de asfalt zemin yapmak istiyorum. Asfaltın üzerinde görmek istiyorum açıkçası aracı. Şeffaf parçamı bir temizleyeyim. Normalde daha önceki bölümleri seyrettiyseniz lastiklerimizde falan da boyama işlemleri yapıyoruz. Ama gördüğünüz gibi lastikler gerçekten iyi durumdalar. Alt yüzeyimizin de durumu çok iyi. Yoksa bir metal parlatıcıyla parlatırdık. Yani bu araca aslında çok fazla bir şey yapmaya gerek yokmuş. Sadece boyası kötü durumdaymış. Şimdi aracımızı toplayalım. Hatırlarsanız vida deliğini açarken maalesef epoksi yapıştırıcı ile yapıştıracağımızı söylemiştik. Aracımızı sanki vidalayacakmış gibi toplayacağız. Sonra epoksi yapıştırıcımızı hazırlayacağız ve
O bölgeye epoksiyi döküp bir gün bekleyeceğiz. Çünkü epoksinin gerçekten sağlıklı bir şekilde tutması için bir gün beklememiz gerekiyor. Öncelikle camımı yerine yerleştirerek başlıyorum. Biraz dikkatli olmanızda fayda var. Çizilsin, kırılsın istemezseniz. Sonra koltuklarımı yerleştirdim. Şimdi alt parçamı yerleştiriyorum. Epoksi yapıştırıcılar genel olarak böyle iki parçadan oluşuyor. Bu iki parçanın birisi epoksinin kendisi, diğeri de sertleştiricisi. Aynı daha önce konuştuğumuz vernik gibi. Hemen birebir oranında karıştırılıyor bu. Hemen şöyle biraz bir epoksiyi koyuyorum. Yanına da bir aynı oranda, aşağı yukarı aynı oranda sertleştiricisini de koyuyorum. Sonra bunu çok iyi karıştırmanız gerekiyor. Hemen bir kürdanla karıştırmaya başlıyorum. Yine kürdan yardımıyla epoksimi alacağım bir miktar. O vida yerimize damlatır gibi bırakacağım. Eğer içine emiyorsa ya da aralarda boşluklar varsa oralardan akmasını biraz bekleyeceğim. Yani biraz daha epoksi uygulamamız gerekecek mi gerekmeyecek mi diye bakacağım. Ondan sonra 24 saat kuruması için kenara bırakacağım. O kururken bu arada biz bir asfalt yapacağız dediğim gibi. Daha önce söylemiştim, bu arabayı asfaltın üzerinde görmek istiyorum. Asfaltımızı yapacağız. Biz asfaltımızı yapalım bu arada. Asfaltımızı yapmak için arabamızı kenara bırakıyorum. Şimdi asfaltımız için şöyle bir yöntem uygulayacağız. Ben şöyle küçük bir parça ahşap buldum. 400 numara bir zımparayla üzerini güzelce zımparaladım. Şimdi bunun üzerine uygun bir şekilde mantar, bildiğimiz aslında mantar panolarda kullanılan bir mantar bu. Tabaka halinde satılıyor. Bunu uygun bir boyutta keserek burada kullanacağım. Asfaltımız da mantardan olacak yani bu arada. Bakıyorum şöyle kabaca. Kabaca baktıktan sonra şöyle bir kesme işareti koyayım. Daha sonra Selçuk Bey, bize bir yardımcı olabilir misiniz lütfen? Tabii ki. Teşekkür ederim. Şöyle hemen parçamı kesiyorum. Çok teşekkür ederim. Daha güzel bir ölçü alabilmek adına. Ben genelde CD kalemi kullanıyorum. Mantarımızı istediğimiz ebatlarda kestik. Şimdi bunu siyaha boyayacağız. Evet, siyah boyamız kurudu. Şimdi gri boyayla biraz ışıklandırma falan yapalım üzerine. Fırçama boyayı yediriyorum. Sonra boyayı bir kağıt havluda iyice azaltıyorum. Asfaltıma gidiş geliş yönü şeklinde şöyle rastgele sürtüyorum.
kağıt havluyla şöyle biraz sürtmeyi seviyorum. Şimdi bu yaptığımız gri'nin de kurumasını beklememiz gerekiyor. Evet, ben internetten baktım. Yol çizgileri, kesik yol çizgileri 3 metreye 12 santim. Benim aracım da 1/60 bir araç. Bu durumda 300/60 5 santim uzunluğunda 12 santim bölü 60 2 milim genişliğinde çizgiler yapmam gerekiyor. Benim tavsiyem size bu ölçeği bunun üzerinde değil, yani parçanın üzerinde değil, şunun gibi bir yüzeyde oluşturup bantlarla ondan sonra bunun üzerine yapıştırmak. Ben de öyle yapacağım. Hemen T cetvelimle ölçmeye başlayacağım. Maske bandımda evet, bir şablonum daha hazır. Şimdi internette bu iki kesik şerit arasındaki mesafe ile ilgili net bir bilgi ben bulamadım. Siz bulabildiyseniz ona göre davranın. Ben göz kararı yine aralarında bir boşluk bırakıp öyle devam edeceğim. Sonra sarı yapmak istediğiniz bölgelerde yeterince benim gibi böyle bir boşluk bıraktıysanız artık airbrush'la boyama yapabilirsiniz. Ben ancak 3 kat boya attıktan sonra istediğim sarıyı elde edebildim. Tamamen kurumasını beklemeden bantları çıkarmakta fayda var. Yoksa dediğim gibi boyayı da beraberinde kaldırabiliyor. Ve biraz mantar bir yüzey olduğumuz için bandınızı çıkarırken biraz böyle yumuşak davranırsanız iyi olur. Yoksa boyayı da alıveriyor. Evet, gördüğünüz gibi şuralarda bazı sarı noktalar var. İnceltilmiş siyah boyanızı bu iş için kullanabilirsiniz. Şöyle üzerinde gezdirerek gördüğünüz gibi. Bu kadar anlattım. Asıl yapmak isteyip de unuttuğum bir şey var. Şimdi biliyorsunuz ki hiçbir yerde asfalt bu kadar düzgün gözükmez aslında. Bazı çatlakları, kırıkları muhakkak olur. Bunu yapmak istiyorum ben. Bunu yapmak için de şöyle bir yöntem var. Kırıyorum. Aynen bu şekilde kırıyorum. Bir de böyle kırayım. Tamam. Bence yeter. Abartmamak lazım. Şimdi bu noktada diyeceksiniz ki peki aradaki kahverengileri nasıl yok edeceksin? Bunu yapıştırma işleminden sonra yapacağız. Aynı şekilde bir siyah boya hazırlayacağız. Ya da çizgi, panel line denen bir boya var. O boyayla oralara siyahları dökeceğiz. Sanki yarığın içindeki o siyahlığı ifade edermiş gibi. Böylece daha gerçekçi bir asfalt elde edeceğiz. Şimdi yapıştırma işlemine geçebiliriz. Bunun için bildiğimiz beyaz ahşap tutkalı kullanacağım ben. Yüzeyinize boşalttıktan sonra muhakkak bir fırçayla güzelce yayın.
su kullanabilirsiniz. Şöyle biraz alkolle ben bir temizlik yapacağım. Ama tabii diyelim bu taşmaları da fark edemediniz bir şekilde ya da ağırlığı koyduktan sonra o taşmalar gerçekleşti ve dediğim gibi fark edemediniz. Hiç üzülmeyin. Ahşabın renginde ya da üzerine koyduğunuz şu an için bizim asfaltımızın renginde yani siyah boyayla oralara rötuş yapıp gerçekliğini sağlayabilirsiniz. Ben her zaman kullandığım bu ahşabımı aynı zamanda ağırlık olarak kullanacağım. Üzerine bırakıyorum. Biraz hafifçe bastırıyorum. Kuruduktan sonra görüşmek üzere. Asfaltımızın tutkalı kurudu. Şimdi tutkal kururken bazı yerlerden taşmalar yapmış. Onlarda bir boya düzeltmesi yapacağız. Sonra şu çatlağımıza bir siyah boya çekeceğiz. Onun dışında asfaltımız gayet güzel bir şekilde olmuş. Bir miktar siyah boya alıyorum. Sonra alkolle bir damla hemen inceltiyorum. Şuradaki taşmış tutkalı boyayla kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çatlaklar biraz daha belirgin bir hale aldı. Böyle bırakmanızda da aslında sakınca yok ama ben bırakmak istemiyorum. Siz nasıl tercih edersiniz artık. Asfaltımız da böylece tamamlanmış oldu. Artık arabamızı asfaltımızın üzerine koyabiliriz. Yani şöyle biraz her ne kadar yolda olsa sanki yolun ortasına park etmiş gibi koyacağım arabamı. En kısa zamanda Altar Bey'in arabasını ve asfaltını kendisine yollayacağız. İyi günlerde sergilemesini diliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.